Nevermore'da bir yıl daha sona erdi. Peki Wednesday'in ikinci sezonu birinci sezonla nasıl karşılaştırılır? Aslında düşündüğünüzden daha zor bir soru. Kağıt üzerinde Wednesday'in ikinci sezonu teknik olarak iki bölüme, tek bir bütünün iki parçasına bölünmüş gibi görünse de pratikte dizi kopuk bir his veriyor. Birinci bölüm tamamlanmamış bir açılış bölümü gibi hissettirirken, ikinci bölüm finale doğru hızla ilerlerken aceleye getirilmiş gibi hissettiriyor. Netflix'in sezonlarını iki bölüme ayırma yönteminin olması gerektiği gibi çalışmadığı hiç bu kadar açık olmamıştı. İster yayıncının ünlendiği aşırı izleme formatına tutunma çabası olsun, ister dizinin görünümündeki bazı çatlakları kapatma girişimi olsun, Wednesday'in ikinci sezonunda bu formatın anlatıya zarar verdiği açıkça görülüyor. Bölüm 1'in sonunda Wednesday Willow Hill'deki bir pencereden atıldı ve Tyler, efendisini öldürdükten sonra akıl hastanesinden kaçarak kaçtı. Bölüm 2, kaldığımız yerden devam ediyor. Ancak dizi, bölüm 1'de tek bir sezonda yaratabilecekleri etkiyi yaratamayacak kadar güçlü bir şekilde anlatılmayan yeni kötüleri ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak Wednesday sezon 2'de sezon 1 kadar heyecan verici. Ancak dizi ya tek seferde tam sezon yayınına dönmeli ya da ivmeyi sürdürmek için haftalık yayın formatını benimsemeli. Wednesday 2. sezon 2. bölüm, sürpriz konuk oyuncular ve tekrarlayan konuklarla geliyor. Wednesday dizisinin 2. sezon 2. bölümünün en önemli anlarından biri, harika konuk oyuncular ve tekrar edenler. Lady Gaga, sonunda 2. bölümde Rosalind Rothwood adında ürpertici ve gizemli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve bir kez daha sıradan bir şarkıcıdan daha fazlası olduğunu ve ekran için fazlasıyla oyunculuk yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Şarkıcının dizideki rolünden müzikalitesine fazlaca yaslanabileceği endişesiyle şüphelenmiş olsam da konuk oyunculuğu bölüme ekstra bir renk katıyor ve umarım birlikte karakterinden daha fazla şey görürüz. Bölüm 2'yi gerçekten öne çıkaran şey, yardımcı oyuncu kadrosunu dolduran oyuncular. Özellikle de Gwendolyn Christie, Nevermore'un eski müdürü Larissa Weems rolüyle geri dönüyor. Ancak bu sefer Wednesday için bir ruh rehberi olarak rol alıyor. Christie'ye, karakteri hayattayken olduğundan bile daha çok uyan bir rol bu. Çünkü Wednesday, psişik yeteneği etmesiyle mücadele ederken ona alaycı bir şekilde rehberlik ediyor. Üstelik Christie, Catherine Zeta-Jones'la harika bir alıyor ve ikisinin bir araya geldiği sahneler sezonun en iyileri arasında yer alıyor. Yüzen bir tankın içindeki bedensiz bir kafayla gerçekleştirilen etkili performans zordur. Ancak Christopher Lloyd bir şekilde Profesör Orloff rolünde bunu başarıyor. Agnes ve Think ile şaşırtıcı derecede içten bir sahnede Orloff, dizinin en iyi tavsiyelerinden bazılarını veriyor ve diğer dışlanmışlar arasında bile dışlanmış olmanın ne anlama geldiğini derinlemesine inceliyor. Diğer yandan, Lumley'nin Wednesday'in anneannesi Hester Frump rolündeki performansı, sezonun en eğlenceli performanslarından biri olmaya devam ediyor. Alaycı ve alaycı bir üslupla, dizinin en iyi tek cümlelik esprilerinden bazılarını ve sezonun merakla beklenen sonu da buna örnekse, umarız onu 3. sezonda daha fazla görürüz. Bu kadar kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olmanın talihsiz dezavantajı, bölüm 1'deki diğer oyuncu kadrosu üyelerinin parlaması için çok az yer olması anlamına geliyor. Billie Piper'ın Isadora Caprices bölüm 2'de biraz daha geliştiriliyor, ancak bölüm 1'de ne kadar küçüldüğünü düşünürsek biraz sarsıcı oluyor. Tandevi Newton'un Dr. Rachel Fairbairn'ü zamansız ölümünden önce yeterince kullanılmıyor ve Heather Matarazzo'nun Judy Stonehurst'i bölüm 2'de dikkate değer olmak için çalışacak yeterli şeye sahip değil. Wednesday 2. sezon 2. bölüm, daha derin karakter bağlantılarına odaklanıyor. Wednesday'in 1. sezonundan beri tekrar eden bir tema, dizinin Addams ailesiyle kurduğu bağlar. Bu, Morticia ve Gomez'in Nevermore'daki geçmişine daha derinlemesine dalmamızı sağlıyor. Ancak aynı zamanda mahalledeki tuhaf ailenin prototipi olan Addams ailesini de dışlanmış bir kraliyetesine dönüştürüyor. Bu durum Wednesday için her zaman bir sorun olmuştur. Çünkü Wednesday'i onu bu kadar eşsiz şeylerden mahrum bırakıyor. Evet, o bir dışlanmış ancak dışlanmışlarla dolu bir okulda, olması gerektiği gibi etkilemiyor. 2. sezon Lois programındaki gizemli hastanın kimliğinin ikisiyle bir bağlantısı olduğu ortaya çıktıkça, Morticia ve Gomez'in geçmişine derinleme dalıyor. Bu iki ucu keskin bir sorun yaratıyor. Bir yandan Addams ailesinin ürkütücü geçmiş bakmak ve geçmişten hangi gizemlerin sızdığını görmek heyecan verici, diğer yandan dizi çok fazla açıklama yapma sorunuyla karşılaşıyor. Her kötü adamın veya önemli karakterin Addams ailelanması gerekmiyor. Ancak dizi ne olursa olsun bu yapmaya kararlı görünüyor.
Bölümler çarşambadan ziyade Gossip Girl gibi hissettiriyor ve ikinci sezon finali bir gösterge ise dizinin bu yolda ilerlemeye devam edeceği anlaşılıyor. Dizi için hala işe yaramayan bir diğer şey ise özellikle öğrenciler arasındaki romantizm girişimleri. İkinci bölüm bize harika bir Annette ve Wednesday bölümü sunarken, bu birinci bölümde çok eksik olan bir şeydi. Birinci sezon veya birinci bölümden gelen devam eden romantizm, zaman kaybı gibi hissettiriyor ve yeni başlayan romantikler önemli olmak için çok az işlenmiş. En büyük sorun, dizinin noktalanmak istediğini bilmediği zaman ortaya çıkıyor. Addams ailesi boyunca nesiller boyunca uzanan bu gizemleri keşfetmek mi istiyor, yoksa Nevermore'daki bu yeni nesil öğrencileri etmek istiyor? Birinci sezon bu konuda daha iyi bir denge kurarken, ikinci sezon ilk kategoriye çok fazla yaslanıyor. Wednesday, ikinci sezonu Tim Burton'ın yönetiminde parlıyor. İkinci sezonun kusurları olsa da, Tim Burton'ın yönetmen olarak vizyonunun hala güçlü ve belirgin olduğu açıkça görülüyor. Sezonun bölümlerinin yarısını yöneten Burton, korkunç ve tuhaf olana kararlılıkla eğilen son 2 bölümü yönetiyor. 5. bölüm sezonun son ayağını hazırlarken ve 6. bölüm daha çok bir karakter incelemesiyken, 7. ve 8. bölümler sezonun daha büyük olay örgülerine tamamen eğiliyor ve bunları Burton'ın kendine özgü korkunçluğuyla güzelce bağlıyor. Ölümden veya daha karanlık temalardan asla kaçınmayan Wednesday'in risk alma ve Addams ailesinin tuhaflığına tamamen eğilme isteği diziyi gerçekten benzersiz kılıyor. Ne yazık ki Wednesday 2. sezon, sıklıkla çok fazla olay örgüsü ve karakteri bir arada kullanıyor. Belki de dizi, öncülün gizem unsuruna sıkı sıkıya bağlı kaldığı için, dizi tatmin edici bir şekilde düzgün bir şekilde kurgulanmamış, şaşırtıcı olaylar bulmaya fazlaca eğiliyor. Temel noktalar mevcut. Dizi hem kamera önünde hem de arkasında yeteneklerle dolu ve Addams ailesi sevilen bir IP, ancak güçlü bir odak noktasının eksikliği ikinci sezonu dağınık hale getiriyor. İkinci bölüm, şaşırtıcı bir ifşa ve bir karakterin kaybolmasıyla sona erince, 3. sezonun kurgusu netleşti. Umarız böyle kalır.